Merhaba, bugün diyabetik mutfak için evde kolayca hazırlayabileceğimiz altın değerinde iki malzemeyi birlikte elde edeceğiz. Tofu ve okara unu. Tofu, protein ağırlıklı bir besindir. Okara ise lif açısından oldukça zengindir. Her ikisinde de net karbonhidrat değeri çok düşüktür. Soya fasulyesini işlerken sadece bir üretim süreciyle tofu ve okara ununu elde ederiz. Bu iki ürünü diyabetik beslenmede birçok tarifte kullanacağız. Şimdi isterseniz her iki ürünün glisemik değerlerini gözden geçirelim. Tofu ve okara unu, glisemik indeks, glisemik yük ve net karbonhidrat açısından oldukça düşük değerlere sahiptir. Gelin şimdi de glisemik etki grafiğine bakalım. Klasik beyaz un, okara unu ve tofu için 6 saatlik glisemik etki seviyelerini beraberce inceleyelim. Grafikte de gördüğünüz gibi beyaz unun kan şekerine etkisi hızlı ve oldukça yüksektir. Okara unu ve tofunun glisemik etkisi ise çok düşüktür ve rahatlıkla tolere edilebilecek bir düzeydedir. Beslenmede uzun süre yüksek glisemik etkiye maruz kalmak, diyabet ve birçok sağlık problemlerine giden sürecin önemli etkenlerinden biridir. Dolayısıyla düşük glisemik etkiyle beslenmek doğru bir tercihtir. Tofu ve okara unu, diyabet hastaları ve prediyabetliler için olduğu kadar, ketojenik beslenenler, veganlar, vejetaryenler ve gluten intoleransına sahip olanlar için de son derece uygun besinlerdir. Artık tarifimize başlayalım. Bu arada kullanacağımız soya fasulyelerini önceden yıkamanız iyi olur. 3 su bardağı soya fasulyesini derin bir kaba alıyoruz. Üzerine bol miktarda su ekliyoruz ve yaklaşık 12-16 saat civarında suda bekletiyoruz. Bekletme süresi sonunda soya fasulyelerini süzerek temiz suyla durulama yapalım. Artık soya sütü elde etme aşamasına geçebiliriz. Önce blender kabının 1/3'ünü soya fasulyesi ile dolduruyoruz. Üzerine 1 litre daha içme suyu ekliyoruz. Karışımı blenderdan geçirerek posalı bir soya sütü elde ediyoruz. Bu sütü en az 7 litrelik büyük bir tencereye aktarıyoruz. Bu işlemi toplamda 3 kere tekrarlamış olacağız. Bu arada videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve Diyabet Aşçıları kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Şimdi tencereye posa içeren soya sütünün tamamını doldurduk. Pişirme aşamasına geçelim. Ocağı kısık ateşte açıyoruz ve tencereye yarım litre daha su ekliyoruz. Ahşap bir kaşıkla sürekli karıştırıyoruz. Üzerinde oluşan köpükleri alıyoruz. İsterseniz bu köpükleri durulayıp içindeki posayı tekrar tencereye ekleyebilirsiniz. Bu işlem elde edeceğimiz okara miktarını biraz artırır. Soya sütü kaynadıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 5-10 dakika boyunca pişirmeye devam ediyoruz. Böylelikle çiğ soya tadı tamamen yok olur ve protein yapısı da stabilize olur. Artık soya sütünü posadan ayırmak için süzme işlemine geçebiliriz. Daha doğrusu tofu ham maddesi ile okarayı birbirinden ayırmış olacağız. Süzme işlemi için ince dokulu, pamuklu ve temiz bir bez kullanıyoruz. Okaradan ayrılan soya sütünü ayrı bir kaba alıyoruz. Bezde kalan okara kütlesini ise kuvvetlice sıkarak içindeki sütü boşaltıyoruz. İşte bu sıkma işlemi çok önemlidir. Ne kadar çok sıkarak sütünü akıtırsak elde edeceğimiz okara ununun net karbonhidratı da o kadar azalır. Şimdi tofu elde etme aşamasına geçiyoruz. Biliyorsunuz soya sütü ile okarayı biraz önce birbirinden ayırmıştık. Tofu oluşumu için soya sütünün sıcaklığının yaklaşık 80-83 derece aralığında olması gerekir. İşte burada basit bir termometre kullanmak işimizi oldukça kolaylaştıracak. Sütümüz 82 dereceye ulaştığında ocağı kapatıyoruz. Ardından 1 adet limonun suyunu ekliyoruz. Bu suyun nüfuz etmesi için karışımı ahşap bir kaşıkla 5-10 saniye boyunca yavaşça karıştırıyoruz. Sonrasında bu karışımı bu halde yaklaşık 15 dakika dinlenmeye alıyoruz. Bu süre içinde soya sütündeki tofu kütlesi kendiliğinden ayrışır. Tofu elde etmek için pahalı malzemelere ya da özel ekipmanlara ihtiyacımız yok. Süzgecin içine hijyenik, ucuz, basit bir bone yerleştiriyoruz. Tofu karışımını bununla süzüyoruz. Bu arada süzülen sıvıyı dökebilirsiniz. Presleme işlemi için birbirinin içine geçebilen 2 adet plastik ve hijyenik kap kullanıyoruz. Bu sırada suyun tofudan rahatça akabilmesi için kaplardan birinin altına bol miktarda delik açıyoruz.
Bonede toplanan tofu kütlesini bu delikli kabın içine yerleştiriyoruz. Üzerine ise diğer deliksiz kabı kapak gibi yerleştiriyoruz. Plastik kelepçeler her yerde kolayca bulunabilir ve ucuzdur. Bu kelepçeleri kabın iki yanından eşit şekilde sıkıyoruz. Presleme işleminde önemli olan şey tofunun üzerine ağırlık koymak değil, kontrollü ve dengeli bir basınç uygulamaktır. Plastik kelepçeler bunu pratik bir şekilde sağlamamıza yardımcı olur. Evde kolayca uygulayabilmeniz için bu basit ama etkili presleme yöntemini geliştirdik. Tofuyu preslenmiş halde yaklaşık 45 dakika süreyle bekletiyoruz. Burada önemli olan uygulanan basıncın kontrollü olmasıdır. Süre sonunda kalıbı açıyoruz. Bonenin tofu yüzeyinde bıraktığı hafif iz dışında oldukça düzgün ve pürüzsüz bir tofu elde ettik. Bu yöntem hem çok ucuz hem de uygulaması çok kolay ve gayet sağlıklıdır. Yaklaşık 750 gram kuru soya fasulyesinden 643 gram güzel bir tofu elde ettik. Tofuyu büyük parçalar halinde kesiyoruz. Pürüzsüz dokulu, diyabetik beslenmeye uygun, yüksek kaliteli protein kaynağımız artık kullanmaya hazır hale geldi. Tofumuzun yapısını yakından görelim. Elde ettiğimiz tofu harika bir tekstüre sahip. Şimdi tofu parçalarını cam kaplara alıyoruz. Üzerlerini tamamen geçecek şekilde içme suyu ekliyoruz. Tofuyu bu şekilde suyunu her gün değiştirerek buzdolabında 5-6 gün boyunca güvenle saklayabiliriz. Buzlukta ise birkaç ay boyunca kalabilir. Şimdi sıra okara ununu elde etmeye geldi. Islak okara parçalarını pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine yayıyoruz. Parçaları mümkün olduğunca ufalayalım ve tepsiye eşit şekilde dağıtalım. Fırınımız fanlı ısıtma ayarında, sıcaklık ise 75-80 derece civarında. Tepsiyi orta rafa yerleştiriyoruz. Bu arada fırın kapağını yaklaşık 1 santimetre kadar aralık bırakıyoruz ki kurutma sırasında oluşan su buharı dışarı çıkabilsin. Yaklaşık saatte bir kere tepsiyi çıkarıp okarayı karıştırıp tekrar fırına koyuyoruz. Bu işlemi 3-4 kere okara tamamen kuruyana kadar sürdüreceğiz. Okaralarımız artık tamamen kurudu. Şimdi gelin ağırlığını ölçelim. 311 gram. Şimdi okarayı un haline getirmek istediğimizde 2 adet yöntemimiz var. İlk yöntemde okarayı öğütücüden geçirerek ince taneli bir un elde ediyoruz. İkinci yöntemde ise rondo veya mutfak robotundan geçirerek daha iri taneli bir yapı oluşturuyoruz. Aslında gelecekte tariflere göre her iki formu da kullanacağız. Bu nedenle önce tüm okarayı iri taneli olacak şekilde öğütüyoruz, gerektiğinde ihtiyacımız olan miktarını ince un haline getirerek kullanabiliriz. Ekranda her iki okara ununun da tane büyüklüğünü görüyorsunuz. Tamamen kurutulmuş okara unu kapalı kapta haftalarca güvenle saklanabilir. Evet, özetle 750 gram soya fasulyesinden yaklaşık 640 gram tofu ve 310 gram okara unu elde ettik. Bu iki değerli malzemeyle hazırlayacağımız lezzetli ve %100 diyabetik tarifler çok yakında kanalımızda olacak. Diyabet Aşçıları kanalımızda sizlere diyabetik beslenmeye uygun tarifler sunmaya devam edeceğiz. Her tarifte kullandığımız malzemelere ait glisemik bilgi ve değerleri de sizlerle paylaşacağız. Ne yediğini bilmek her zaman iyidir. Sizlere lezzetten ödün vermeden sağlıklı ve diyabetik beslenmenin birçok yolunu göstermeyi sürdüreceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınız ve desteğiniz bizim için çok değerli. Bir sonraki tarifte buluşana kadar hoşça kalın ve sağlıklı kalın.